Geç uyandım. Saat 12.30, ben 11.30'da falan uyanmıştım. Boğazımdan daha 2 lokma bir şey geçmedi ama yani video yapacağız. Yapacak bir şey yok. Benim terlikler. Eşyaları da kilitledim. Bütün değerli eşyalarım koruma altında. Bunlar da yandaki çocuğun çoraplar. Bu ne oğlum ya? Ne yaptın? Çamurda mı yürüdün? Tarla mı sürdün bu çoraplarla? Ayakkabısız bir şekilde. Anasını satayım. Oh. Please come to reception to push pins. Resepsiyondan alın diyor pinleri. Görünüyor mu bilmiyorum da. Memleketin rengi turkuaz seçtim. Bayağı da Türk gelmiş da buraya. Şu Antalya'ya. Şöyle yapıştırabilirsem. Evet. As bayrakları. Bu ufak çaplı hadise beni aşırı mutlu etti. Biraz yukarı yürüdüm. Yapmamam gerekiyordu. Chibo buldum bir tane. Oradan kahve alacağım. Onun öncesinde Spar bulmuştum. Spar'da Ikea Migros gibi bir şey yani. Ufak bir market. Ya zaten boğazımdan 2 lokma bir şey geçmemiş. Bir kahve içmek istiyorum. Bugün de pazar olduğunu unuttum. Ve Avrupa'da şöyle saçma bir olay var. Pazar günü her şey kapalı. Her şey kapalı. Ufak marketler de kapalı, fırınlar da kapalı. Kahve satan dükkanlar da kapalı. Yani ne bileyim hani mesela Türkiye'de pazar dahi olsa açık oluyor. Bu insanlar izin günlerini başka günlerde kullanıyorlar. Ama burada her taraf kapalı. Yani pazar günü afallamak istemiyorsanız illaki bir stok yapmak zorundasınız. İllaki bir şeyler doldurmak zorundasınız eve yani. Şu an mesela işte Spar'dan da kahve alamadım. Chibo'dan da kahve alamadım. Bakacağım bir yer artık. Aziz Stefan Katedrali'nin oraya geldik. Şimdi bir kahve bakacağım. Çünkü bir besine falan ihtiyacım var. Açım. Midem sırtıma yapıştı. Sonunda. Halloldu. Ay. Şimdi Viyana'nın Türk tarihinde yeri büyük. Gerçekten de önemli bir yere sahip. Zira Osmanlı İmparatorluğu Viyana'yı 2 kez kuşatmaya çalıştı. İlkinde geri çekilmek zorunda kaldı, ikincisinde başarısız oldu. Peki Sultan Süleyman nerede hata yaptı? Anlatayım. Şimdi Viyana kuşatmasının başarısız olmasının nedeni askeri, lojistik ve stratejik hatalardan kaynaklanıyor. Osmanlı İmparatorluğu Viyana'yı... Osmanlı İmparatorluğu Viyana'yı 2 kez kuşatmaya çalıştı. İlki 1529'da, ikincisi 1683'te. Ve Viyana kuşatması denildiğinde akla genellikle 1683 yılında yaşanan geliyor. Bu 1683 yılında gerçekleşen kuşatma Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki ilerleyişinin durduğu dönüm noktası aslında. Şimdi basitçe 1. ve 2. kuşatmanın başarısız olmasının nedenlerini açıklıyorum. Sıkı durun. Şimdi 1. kuşatmaya değinecek olursak. Sefer erken sonbaharda yani Eylül 1529'da başlatıldı. Yağmur, soğuk gibi kötü hava koşulları hem askerleri hem de topçu birliklerini olumsuz etkiledi. Özellikle ağır topların taşınması zorlaştı ve bir kısmı yolda bırakılmak zorunda kaldı. Osmanlı ordusu İstanbul'dan çok uzun bir mesafe kat etti. Yol boyunca yaşanan çamur, sel ve arazi zorlukları ordunun yavaşlamasına ve yıpranmasına yol açtı. Yani Viyana'ya varıldığında ordu hem yorgun hem eksikti. Ki Habsburgluların Osmanlı tehdidini bilmesi ve şehri savunmak için önlem alması başarısızlığın tuzu biberi olmuştu. Bunun yanı sıra Viyana'da sağlam surlar ve iyi eğitimli bir garnizon vardı. Ölü sinek. Osmanlı kuşatma savaşlarında genellikle topçu desteğine dayanırdı. Ancak bu sefer de ağır toplar taşınamamış veya etkili şekilde kullanılamamıştı. Ve bu da neyi zorlaştırdı? Evet, surların yıkılmasını. Videonun başında söylediğim gibi kuşatmanın Eylül ayında başlamasıyla havalarda soğumaya başladı. Osmanlı ordusu kış bastırmadan kuşatmayı tamamlamak zorundaydı. Ancak uzayan kuşatma karşısında geri çekilme kararı verildi. Osmanlı ordusu Viyana'yı ele geçiremeden geri çekilmek zorunda kaldı. Ve bu kuşatma Osmanlı İmparatorluğu'nun Batı Avrupa'daki ilerleyişinin sınırlandığı ilk işaret olarak görülür. Geldik ikinciye. Şu ikisi, 2 olarak farz edebilirsiniz. Osmanlı ordusu çok büyük, yaklaşık 150 bin kişi falan. Bu da ikmal sürecini uzatıyor. Uzun mesafelerden gelen ordu yorgun düşüp bir de üstüne yiyecek ve mühimmat sıkıntısı yaşamasın mı?
Ne? Bir yana kuşatmanın uzamasıyla beraber ordunun açlık ve hastalıkla mücadele etmesi de tuzu biber oldu. Viyana surlarla çevriliydi ve iyi korunuyordu. Evet, aynı surlar. Şehrin savunmasını Avusturya Arşidükü ve deneyimli komutanlar yürütüyordu. Osmanlı İmparatorluğu ise modern kuşatma tekniklerinde yeterli değildi. Topçu kullanımı maalesef etkili olmadı. Papa ve Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun çağrısıyla Leistan Kralı 70 bin kişilik bir orduyla yardıma geldi. 12 Eylül 1863'te yapılan Kahlenberg Muharebesi'yle Osmanlı ordusu ani ve güçlü bir saldırıya uğrayarak bozguna uğradı. Kara Mustafa Paşa kuşatmayı uzun süreli yaparak şehri teslim almaya çalıştı. Bu da düşmana zaman kazandırdı. Ordu içerisinde disiplinsizlik ve emir komuta karmaşası yaşandı. Zaten Kara Mustafa Paşa Viyana'yı yağmalamadan kuşatmak istiyordu. Bu da hızlı harekete geçmesini engelledi. Kuşatma Avrupa'da Osmanlı'ya karşı büyük bir tepki ve birlik oluşturdu. Kutsal Roma İmparatorluğu, Polonya, Bavyera ve Saksonya gibi pek çok devlet Osmanlı'ya karşı birleşti. Sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun ki? Ben soruyorum soruyu. Soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap verme? Velhasıl 2. Viyana kuşatmasının başarısızlığı Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki ilerleyişinin sonunu getirdi. Ayrıca Kutsal İttifak Savaşları'nın başlamasına sebep oldu. Bunun yanı sıra 1699 yılında imzalanan Karlofça Antlaşması ile Osmanlı büyük toprak kayıpları verdi. Evet çocuklar, artık uyanabilirsiniz. Dersimiz bitti. Unutmayın, haftaya sınav var. Güzelce çalışın. Evet, teneffüs zili de çaldı zaten. Hadi çıkın, teneffüsünüzü yapın.